Barajın yapımında kullanılan betonla ekvatorun çevresi 2 kere 120 santimlik bir yürüyüş yoluyla kaplanabilir. Şimdi sen buranın tarihini okudun mu oradan? Anlatır mısın peki? Anlatmayacağım, videoyu seyret. Amerika'nın en büyük hidroelektrik santralındayız şu anda. Grand Coulee. Washington eyaletinde Büyük Kole Barajı'nın yanındayız. Bu barajın dünyanın en büyük barajları sıralamasına girdiğini söylüyorlar. Amerika'nın en büyüğüymüş zaten. 11 eyaletin elektriği bu barajdan sağlanan elektrikle gidiyormuş. Barajın yapımında kullanılan betonla ekvatorun çevresi 2 kere 120 santimlik bir yürüyüş yoluyla kaplanabilir. Ya da Seattle'dan Miami, Florida'ya kadar bir asfalt yol yapılabilirdi diyorlar. Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Colorado, Kaliforniya, Nevada, New Mexico, Utah ve Arizona ve biraz da Kanada'ya olmak üzere toplam 11 tane state'e elektrik buradan gidiyormuş. Kanada'ya da buradan elektrik satıyorlarmış. Şurada bir de ziyaretçi merkezi var. Birazdan bir de oraya gideceğiz bakalım. Burada ziyaretçi merkezlerinin özelliği çocuklara özellikle sistemi düzgün bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatabilmek. Her türlü detayı vermeye çalışıyorlar. Mesela bu beton yapı, beton yapının üzerinde aralara bu şekilde borular yerleştirilip betonun çatlamasını engellemek için bu alanlardan soğuk sular geçiriliyor ve bu ince detayı bile burada bir şekilde göstermişler insanlar öğrensinler diye. Bunlar barajlarda kullanılan türbinlerin pervaneleri. Türbinlerin neden farklı pervanelere sahip olduklarını detaylı anlatmışlar. Kısacası çocuklar öğrensin, hatta büyükler de öğrensinler diye her şey yapılıyor. İnsanları göstermiş, bunları biz yaptık diye. Sadece ben yaptım, o yaptı, şu yaptı diye büyük insanların değil, çalışan insanların da hakkını vermeye çalışıyorlar. Yani burada kayaları kıran insanların ne kadar büyük işler başardıkları gösteriliyor. Bu şekilde dalgıçlar da çalışıyorlar. Aşağıda yapılan işlerin düzgün yürüyüp yürümediğini görmek için. Tabii ki hakkı yenmemesi gereken bir grup insan daha var bu kadar inşaatın içinde çalışan. Aşçılar. Mesela 950 kişi için kahvaltıda neler varmış? 3000 tane pancake, maple şurup, domuz pastırması, o da yaklaşık 100 kilo civarında yapıyor. 1000 tane yumurta, yaklaşık 300 litre kahve. Riverfront Park'tayız. Burası bayağı büyük bir park ve Spokane'in merkezi gibi bir yer. Şu anda şurada yukarıdayız. Skate parkın oradayız ki skate park şurası oluyor. Buradan karşıya geçtiğimiz zaman bir küçük ada var, bir yarım ada var ve şöyle bir yer var. Burada işte kırmızı bir vagon varmış görülmesi gereken, çöp yiyen bir keçi vesaire, onları gidip göreceğiz şimdi. Burası da köprünün diğer tarafı. Orada bir şelale var.
Bu köprü 1916'da yapılmış. Ve 1916'da yaparken bunu dar yapalım, küçük yapalım diye düşünmemişler şimdi arabalar yok diye. Bakın geniş bir köprü yapmışlar. Aşağıda bir tane yaban keçisi otlanmaya çıkmış. Hikayesini okudun mu? Tarihi. Okuyacağım. Okuyacaksın, tamam. 1875'te Howard Mail diye bir adam gelmiş, demiş ki buralar benim. Bu toprakları ben kendime emanet ediyorum ve bütün bu araziyi, burada 2 tane ada varmış daha önce, büyük ada ve küçük ada olmak üzere. Bu ikisine, hepsine el koymuş burada. Daha sonra... Geç kalmışız işte. Geç kalmışız işte. O zaman bizim dedemizin dedeleri buralara gelseymiş. Biz şimdi oho. Yani düşün. 1881'de şuradaki 2 adanın arasına, buraya ve karşıya 3 tane köprü yapmışlar. Daha sonra bu şelalelerin olduğu yere, şu arkamda akan şelalelerin olduğu yere bir tane değirmen kurmuş buranın sahibi olan adam ve oradan para kazanmaya başlamış. Sonra şehir halkı demiş ki biz buraya bir tane dinamo koyalım. Suya bir tane dinamo koymuşlar ve Spokane'in ilk 10 tane sokak lambasını buradan aydınlatmaya başlamışlar. Sonra o 2 adanın arasındaki alanı doldurmuşlar. Böylece orası tek ada haline gelmiş ve artık bir ada ve 2 tane köprüyle burası devam ediyor. 1974'te Expo 74 yapılmış burada ve buraya bir Riverfront Park yapmışlar. Ve sonra burası artık kocaman, geniş bir park ve halkın gezdiği, dolaştığı bir alan haline gelmiş. İşte ilk dinamonun kurulup elektriğin elde edildiği şelale burası. Bu karuzelin de bir hikayesi var. Bu arkamdaki karuzeli bir anne kızına hediye etmiş. O zamandan beri tarihi bir karuzel olarak çalışıyor. Burada bir saat kulesi var. Bu da epey eski bir saat kulesine benziyor. Epey eskisi, zaten taş çatlasa 120 seneliktir. Şimdi gidip göreceğiz da burada meşhur Amerikalıların bütün filmlerde çocuklarının kullandıkları bir tane kırmızı vagon vardır. Ellerinde oyuncaklarını koyup taşıdıkları veya bazen çocukların oturup taşıdıkları. Pardon ya, konuşamadım bugün. Onun büyüğünü yapmışlar. Big Red Wagon diye. Onu burada sergilenebilir bir şey haline getirmişler. İnsanlar ziyarete gidiyorlar. Ve bir tane de keçi varmış. Esas ben keçiyi merak ediyorum. Çünkü keçi içine ne atarsan yiyormuş. Bu herhalde ilk köprülerden bir tanesi. Tarihi bir köprüye benziyor burası da. Bir 100 senelik var. Köprüler arabaların falan geçmesine gayet uygun. O zamanlar araba da yok. Ata arabaları varmış. Şimdi sen buranın tarihini okudun mu oradan? Okumadım. Hala okumadın. Beni de dinlemedin. Yani buranın tarihinden bir haber dolaşıyorsun şu an. Evet, bana anlatır mısın peki? Anlatmayacağım, videoyu seyret. Ya bana da mı? Sana da. Videoyu seyredersin. Korkunç. Korkunç. Korkutucuydu. Küçücük kaydırak korkutucu muydu? Evet. Sen biraz tehlikelisin galiba. Senin boynuna bir şeyler asmışlar. Sadece 2 tanesine var. Onlar bence insanları ısırıyorlarmış. Üstlerine kaç kişi ısırdıklarını basmışlar. O da olabilir. Bu garbage goat, yani çöp keçi. Ağzından ne versen yiyip öbür taraftan arkadan boşaltıyormuş. 1974'te Kadın Emlakçılar Konseyi tarafından Spokane'le Riverfront Park'a hediye edilmiş bir keçi bu. Buradan içeriye girerken nallarını dışarıdan atmışlar. Yok. Beton üstüne nal izi yapmışlar.
İşte geliyoruz. Welcome to Idaho. Amerikan karavanına Türk yorumu getireceğiz şimdi. Karavanda mikrodalgada pişirmek üzere yiyecek bir şeyler aldık. Bu arada komik bir fiyata. Şöyle. Black & Decker'ın 8 dolara bir kahve makinesini aldık. Ama bunları çalıştırmak için bizim jeneratöre ihtiyacımız var. Ve jeneratör her çalıştığı saat için orada fıt 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 şey dönüyor, sayaç döndürüyor. Halil'in de her seferinde içi gidiyor. Sayaç gidiyor, sayaç gidiyor diye. O yüzden ben de mikrodalgayı hazırladım. İçine yiyecekler hazır. Kahve makinesi hazır. Ve şimdi jeneratörün düğmesine basıyoruz. O saat böyle fıt 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 döndükçe Halil'in içi gidiyor. Yağları eriyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor diyor. Ve şu anda kahve makinesi evet çalışmaya başladı. Mikrodalgayı da hemen çalıştıralım. 4 dakikaya ayarlayalım. O da dönmeye başlasın. Böylece 4 dakika sonra kahve 7 dakikada oluyordu değil mi? Evet. Kahve 7 dakikada oluyor. Saat saydı ona çünkü şey yapıyor, jeneratör çalıştırıyor diye. 4 dakikada da mikrodalgamız çalışacak. Ondan sonra yemeğimiz hazır olacak. 2, 1. Evet, kapat. Kapat, kapat, kapat. Evet. Bir sürahi kahvemiz hazır. Yemeğimiz de burada. Isındı. Hadi bize afiyet olsun. Idaho. Idaho'dayız ama Idaho'nun en üst köşesinden daracık bir bölgesinden geçeceğiz. 75 mil kadar falan Idaho'da bulunacağız. Ondan sonra Montana'ya geçeceğiz. Şimdi Idaho'ya gelmişken hiçbir şey görmeden geçmemiş olalım dedik. Burada daha ilk Idaho'ya girer girmez bir Falls Park diye bir yer, yani Şelaleler Parkı diye bir yer gördük. Bir gidip bakacağız. Bakalım neler varmış. Size de Idaho'dan bir şeyler göstermiş olalım. Falls Park'ın tarihini sen okudun. Anlat bakalım neymiş? Falls yaptı bir adam oraya bir tane ahşap değirmen yapmış, suyu kullanmış. İlerleyen zaman içerisinde suyun kullanım haklarını satmış. Orada bir tane köprü var ve burada bir nehir var. Nehrin burada yukarıdan aşağı suyun akışını adamın bir tanesi H.V. Dart diye bir adam, şurada yazıyor, 1889'da suyun buradan kendi halinde dökülüşüyle alakalı buraya bir hidroelektrik santralı kurmuş ve 200 beygir gücünde bir jeneratör gücü elde etmiş buradan. 1889'dan bahsediyorum. Ne diyorsun bu konuda? Allah Allah, çok ilginç. İlginç. Bakın tarihi ilginç. Şu arkamda görmüş olduğunuz köprü Washington Elektrik İdaresi tarafından 1929 yılında 22.948 dolara yapılmış. Olay buranın arkasında, şurası bir ada, şu gördüğünüz alan. O adanın arka tarafında bir tane baraj yapılmış ve baraja ulaşım için araçların ve tren raylarının geçmesi gerekiyormuş barajın imalatı sırasında ya da yapımı sırasında. Onun için yapılmış ama köprü gerçekten çok güzel olduğu için hem estetik olarak hem de kullanım olarak bugüne kadar kullanmaya devam etmişler ve o adaya tek geçiş yolu şu anda o köprüymüş. Mevcut barajın 100 sene önce kurulduğu ve 100 sene önce bu baraj kurulurken kullanılan parçaların çoğunun hala daha üzerinde olduğu ve aynı şekilde çalışmaya devam ettiği söyleniyor. Ben sana bir şey soracağım. Bizde barajların ömürleri 50 sene sonra çamurdalar, bu barajlar bir işe yaramaz demiyorlar mı? Doğru ama bu doğal bir su ve çok küçük bir yüksekliği var. Ama geçen gün gittiğimiz baraj da öyleydi. 1935'te kurulmuş, hala şakır şakır çalışıyor. Demek ki çok fazla çamur getirmiyor. Olabilir. Ya da bir şekilde onu da engellediler. Evet, bilmiyorum. Anladım. Hadi gidip şu aşağıda da bir tane daha yazılar var. Orada ne yazıyormuş ona bakalım. Şelale için ayrı ayrı barajımsı bir yer kurmuşlar hidroelektrik gücü üretebilmesi için. Bu bir tanesi, yani Kuzey Barajı dedikleri yer. Bir tanesi arkada adanın öbür tarafında, bir tanesi de demin gördüğümüz o küçük yerde. Buradan şu anda hem elektrik üretmeye devam ediyorlar, hem de aynı zamanda yanına bir park yapmışlar ve insanların gezip barajların ne işe yaradığını anlamalarını, tarihi öğrenmelerini sağlıyorlar. Esas görüntü şu. Nehir buradan büyük bir bütün olarak geliyor
ve 3 parçaya bölünüyor. Şuradan, buradan ve buradan. Az evvel gördüğümüz yer Kuzey kanalının barajıydı. Biz şu anda şuradayız, şu noktadayız. Şu köprü buraya geçmek için kullanılmış. Buradan tren yolu ve araçların şuraya geçip buradaki barajı yapmalarını sağlamışlar. Aynı zamanda şuraya da bir tane yapmışlar. Çünkü bunların tamamı aşağıya doğru akan şelaleler halinde. 3 ayrı noktadan 3 ayrı elektrik üretim yeri yapılmış. Barajların da görüntüleri orada. Birinci barajı az evvel yanındaydık, gördük. Tam olarak suyu açıldığı zaman bu şekilde görünüyormuş. Orta burası, şu da şuradaki. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim efendim. Her zaman. Bu adamın elektrik sevdası ne olacak ben bilmiyorum. Baraj tutturuyor. Ama burada 3 tane baraj gördüm. Rahatladın mı? Baraj koleksiyonuna yeni barajlar ilave. Şimdi de tutturdu köprüyü. Köprüyü göreceğim. Köprüye gidiyoruz. Bakalım köprü nasılmış. 1899'da Corbin Ditch adında bir adam buraya gelmiş ve demiş ki şuraya ben bir kanal yapayım. Bu kanallarla suyu ta ilerideki tarlalara taşıyalım. Oradaki tarlaları sulayalım ve bizim sulak bahçelerimiz, tarlalarımız, çiftliklerimiz olsun. Ve 34 mil uzunluğunda bu kanalı yapmış. İlk başlarda ahşapmış tabii ki. Ondan sonra betonlaştırmışlar kanalı. 34 mil uzağa götürmüşler. 34 milin dallarıyla beraber toplam 54 mil kadar bir suyun ilerleme noktası olmuş. Ve dönümlerce tarla, arazi sulanmış burada. Tabii burada bu tür şeyleri halk kendisi yaptığı için o adam yapmış. O adam buradan suyu insanlara bir şekilde satmıştır herhalde diye düşünüyorum. Çünkü burada insanlar o dönemlerde gelip bu tarla benim, bu arazi benim, bu su benim. O zaman ben buradan para kazanacağım demişler hep. Hadi gidelim şu köprüye de. Köprüye yakından bir bak bakalım. Köprüye giriş yasak ama en azından dibinden şu parmaklıklara yapışıp bakabilirsin. Geldin mi köprüye? Geldim, geçmek istiyorum ama geçsin. Bu da o zamanlar bu suyun buradan akışını durdurup tekrar başlatmak için kullanılan kanalı kontrol eden tarihi bir kanal kontrolörü. Tarih burada 1800'lerin sonlarında başladığı için, yani insanlar o zaman gelip şurası benim, burası benim diye yerleri sahiplenmeye başladıkları için bunlar onlar için büyük tarih. Yani ilk gelen adamın burada yaptığı bir şey. Bir de üstelik ellerinde bir belge de yok. Belge de tutmuyorlar. Sadece oradan buradan duydukları, çekilen fotoğraflar. Amerika'yı kurmuşlar. Kurmak için adamlar buraya gelir gelmez çalışmaya başlamışlar ve çalışmaktan başka şansları yokmuş. Ve çok güzel bir yer yapmışlar. Gezmekten sıkılınca nasıl barınırım? Nasıl iş tutarım? Ben suyun başına geçeyim de. Suyun başına ben alayım galiba. Idaho'da Kordale şehrindeyiz. Burası aslında İç Anadolu'nun göbeği gibi bir yer diye düşünün. Amerika'nın ortasında bir eyalet, denizlerden uzak ama şu anda gördüğünüz gibi plaj kıyısındayız. Burası bir göl. Amerika'da çünkü gölleri ve diğer yerleri çok güzel değerlendiriyorlar. Buraya kocaman bir plaj yapmışlar. Şehir parkı aslında burası, açık halka. Parkın etrafında insanlar yürüyüş yapıyorlar, geziyorlar, suya giriyorlar, paraşüt yapıyorlar, kayaklarla geziyorlar, kanolarla geziyorlar. Şurada göreceksiniz paddling dedikleri olayı yapıyorlar. Bir ağaç kesilmek zorunda kaldıysa parkta, o zaman o ağacın kökünü heykel yapıp değerlendirirsin. Ve parka güzel bir görünüm kazandırırsın. İşte somon balığı dalgaların üstünde.